Hep beraber. Sayın Özgen. Sayın Domaniç. Sayın Silmen. Sayın Domaniç, Sayın Özgen. Ve kameranın arkasında İlker Canikligil. Şimdi bu haftaki konumuz tartışmalı. Geçen program ne konuştuk? Temel eğitim konuştuk. Temel eğitimi aldık. Motor kullanmaya karar verdik. ehliyet Hoca da mi diyorsun? bir zahmet ha. Onu da aldık o. Onun içinde Onu işte. aldık. Ya sen şimdi bir dakika biz böyleysek sen cemaate hesap et. Ya aynı anda alıyoruz canım, öyle kaskı aldın 2 gün beklet sonra 3. gün Yok. motora gir, öyle bir şey yok. Önce kask alan Abi arkadaşlar. bir dakika eğitimden Ha, sonra o- ehliyeti almakta hemfikir olduk değil mi arkadaşlar ha? Evet. Yani imamların haline bak cemaate hesap et. Cemaat kolera. İmamlar Doğru. ishal olunca. Tamam ehliyeti de aldık. Peki ne alacağız sonra? Motor alabiliyor muyuz artık? Hayır. Bu kadar şeye. Ha, niye hayır? Ya bayılıyorum ya. Tamam mı Geçişini. alacağız? Arkadaşlar dedim yani evet başlangıç motoru konuşalım ama mümkünse başlangıç donanımını konuşalım önce dedim. Devir hemen oradan posta koy. Şimdi ne kadar konuşacağız biz onu? Zaten motor neden konuşacağız ki ya falan. Yani ne konuşacağız? MotoGP'ye mi geçeceğiz hemen Sayın Silmen? Peki tamam, motor alamadık daha, gidiyoruz şey alıyoruz. Ne alıyoruz? Ekipman alıyoruz. Evet. Evet, motor alamadık ama ekipman alırken hangi motoru alacağımızı da bilmemiz lazım. Tabii abi. rengi Ona göre uyacak kaskı mı? var. Tabii. Kaskı var. Tabii. MT10 mu alacağız? Şimdi Mesela? o arkadaşlar şekilde de görüldüğü gibi standart uygulama şudur. Kazayla eğitime gidilmişse artık zaten mecburen gidiliyor da iyi kötü neyse. Kazayla da ehliyet alınmışsa aslında önce motor alınır abi. Onunla bir havaya uçulur, ölünür, Abi öyle kalınır. bir şey yok yani. Motor Anne alınır kızar, diye baba kaskı- kızar, karı der ki boşayacağım der ya da kazayla koca karısına öyle bir şey pek olmuyor ama başladı ufak. O da olmaya başladı. Kadın motosikletçilerimiz bu arada dünyaları geziyorlar. En son Asil Özbay hanımefendi annesi video koymuş Instagram'a. Ben yazları gelsin istemiyorum diyor kadın. Tamam mı? Çünkü yaz gelince kadın gidiyor. Moğolistan, Çin, Maçin nerelere istiyorsan oraya gidiyor. Kadıncağız yürek Selanik en son İran'a gitti. Vallahi ben de olsam ben de endişelenirim yani ebeveyn. Şimdi dolayısıyla böyle bunları atlatınca temel eğitim kabaca ne kadara patlıyordur sence? Kabaca kaç para bayılması gerekiyor mesela? Sizin en azından GİS Akademi standartları çerçevesinde abi. 2000 TL temel eğitim ve ehliyeti alabiliyor mu vatandaş? Sınav geçerse tabii. Hazırlık süreci ve temel eğitim 15 saat. 15 saat. 2000 TL mi abi? Evet. O Honda'ya ben baktım şimdi. 881 liraya 2 günlük eğitim. Kaç saat? Çok iyi. Bütün gün. Bütün gün. Yol onlar üstleniyorlar ve yemek dahil 881 lira. Yol güzel. derken herhalde tabii İstanbul merkezden. Evet çünkü Böyle şu anda Antalya'da oturuyorum falan Honda diye. Gebze'de Honda Güvenli Evet. Eğitim Merkezi 1. seviyeden başlıyor. 4'e kadar gidiyor. 2 günlük kamplar yapıyorlar. Onların tarihleri belli. Yani hangi hafta sonu ya da ara tarihte ne yapacakları belli. Dolayısıyla orada 2 günlük bir yapıyorlar. Eğitim veriyorlar bildiğim kadarıyla ama yine arkadaşlar açıp baksınlar. Safety, Honda Türkiye gibi aratırlarsa bulurlar. Orada 2 günlük eğitim 881 lira Gebze'de onların yerleri. Anladım. Benzer şekildedir bence Yamaha'nın O da öyle bir eğitimi de şeydir, evet. yaklaşık olarak. Öyle bir Metehanların yaptığı YRA Akademi, Yamaha Riding Akademi gibi eğitim zaten konuşmuştuk bunları. O zaman yani şunu diyebiliriz rahatça işte ilk temel ehliyet eğitimi artı ehliyet sınavı harcı hurcu max 1500-2000 lira civarında. Herhalde vardır. Yani kurumdan kuruma fark ediyor. Bir de işte harca gelecek olan zamlar. Enflasyon bildiğiniz gibi %9 ama Evet diğer son zam şeylerde, %20 idi elektriğe. Köprüye de yapıldı galiba. otoyollara ve Köprüye, köprüye. otoyollara. %20'den aşağı zam yok ama enflasyon %9. Bayağı ekonomide devrim yaratan bir ülke olduğumuz söylenebilir. Hiç görmediğim yerleri gördüm ben otoyolu geçerken. Meğer Soma'da termik santral varmış. Onu da Tabii öğrenmiş var. oldum. Kula'dan geçiyor musun? Kula'dan geçtim geçen sefer. Kula'da bir anıt mezar var. Yok görmedim. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Dur ya. dur. Neyse. Hayret bir şey ya. Ha, bırakınca böyle. Hadi nereye varacağız diye Kula'daki. Marş marş. Kula'da anıt mezar var. Kulayem Nazaro'nun mezarı. He onu bilmiyorum. Kulayem Nazaron. Fakat öyle bir yazmışlar ki Kulayem Nazaron. yoldan geçerken ben bir baktım böyle büyük bir blok. Kulayem Nazarun. Yani birleşik yazılmış. Ortadaki orada. Kim lan dedim Kulayem Nazarun eski bir prens mi? Büyük Nedir? Kazak savaşçısı. Evet büyük Kazak savaşçısı o İzmir'in orada ölmüş. Şimdi neyse ehliyet temel eğitimi 2000 liraya hallettik. Peki canımızı kurtardık inşallah.
Devrim birazdan baygınlık Ya geçirecek. alalım şu ekipmanları devam edelim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Dur, motor Ondan alalım, önce, motor alalım ya. Şimdi Size biliyorsunuz Emrah'a ders verdirmek lazım. Adam şimdiye bitirmişti ya. İyi de bir dakika halk şikayet ediyor yani. Diyor artık. bütün her şey için ehliyet gerekmiyor biliyorsunuz. B sınıfı ehliyetiniz varsa ki Araba ehliyetiniz varsa araba yani. ehliyetiniz varsa şu anda Türkiye'de çok popüler olan bir şey var. 50'lik 50 cc. motor. Tabii. 50'lik motor. Araştırdığıma göre bütün Çin'den gelen 50'likler yanında 350 liralık kitle beraber geliyorlarmış. Şahane. Aldığınızın ertesi günü 110 cc'ye, 125 cc'ye arttırarak motorunuzu yine B sınıfıyla kullanabildiğiniz ve kimsenin çakozlamayacağı bir 110 80 cc'lik cc, 110 cc Ben makinesi o var. şeyi anlamıyorum. Niye 50 cc ehliyetten mahrum şey olsun? ehliyetle kullanmanız Otomobil lazım. Ama ehliyetiyle. otomobil ehliyeti. Gücü Hayır çok işte, düşük o diye. da olmaz Tabii ki bir zaten. Saçma mantığı sapan bir şey abi. Yani Bence de saçma trafiğe sapan. çıkıyorsun yani. Bu Fransa'da ilk bizim bildiğimiz bir uygulama. Ya işte bakın Fransa'da 50 cc'ye araba ehliyetiyle binilebiliyor. Bizde de öyle olsun diye bir 10 sene sonra o öyle oldu. Mantığını anlamıyorum abi. İlker Bey bütün bunlar Fransızların bize dayatmalarıdır. Pis Fransızlar. Evet. Ki sen bir frankofon olarak Mantığını gerçekten anlamıyorum şey abi. Mantığı abi şöyle şöyle, gücü düşük. Tamam da bir gücü düşük. Mantığı Ve şöyle, gene ölüyorsun ama önemli değil. mantığı şöyle. Orada çoğu insan bisiklete binmeyi bildiği için bu aslında küçük motorlu bir bisiklet gibi oluyor 50'likte. Dolayısıyla hızını da 45 kilometreyle sınırlıyorlar ki bisiklette çoğu insan oradakiler çok özellikle daha fazla gidebiliyorlar. çok daha Bu fazla arada evet, gidebiliyorlar. gidebiliyorlar. Dolayısıyla mantığı bisiklet, motorlu bisiklet aslında o Ve da araba ismi. ehliyeti olduğu için Aynen de öyle. trafiğe Trafik aşinalık kurallarını ve da biliyor. Kuralları bilmek de söz konusu. Evet. Yani şey enteresan şimdi 50 yeni bir şey gelişse ve 50 cc ile hayvan gibi giden bir şey yapsalar ne olacak? İşte yapıyorlar. Yapıyorlar evet, abi. bizde var. Bu cheat yani o kandırmacaymış da. evet. Tabii ki daha fazla giden yapılabilir ama onun kuralı yani kitabında yazan şey 45 kilometre son hızı olması gerektiği. Ha limiter koyuyor. Limiter koyuyorlar zaten. Biz bir kere Paris'te kiraladık. Yokuş aşağıda 43, yokuş yukarıda 43 Tabii, giden bir motorumuz öyle. vardı. Hatta şöyle ben Almanya'da çok gördüğüm oldu bu şekilde. Yanlarında bir şey getiriyorlar. Arka tekerleği oturtabildiğiniz döner bir şey getiriyorlar. O döner şey de ucunda da bir şey takılı. Küçük dinamometre mi? Küçük dinamometre. Harika. Scooter'ı oturtuyorlar. Tapa gaz yapıyorlar. 45'ten fazla yapıyorsa Paket. buyur geçmiş kardeşim olsun. sana geçmiş olsun. Motoru da orada bırakıyorsunuz yani. Dolayısıyla kimse pek cesaret edemiyor bu anlık testlere. Türkiye'de tabii tutturabildiğini. Pandora'nın kutusunu açmış olduk bir nevi. Yani arkadaşlarımız içinde bir kısmı araba kullanıyor. Bir tanesi tutturdu ben bir 50 cc alayım araba ehliyetiyle kullanırım. Kıl yaparım, tüy yaparım dedik. Olmaz yapma öyle yani falan filan. Fransa'da dediği gibi insanlar daha çocukluktan itibaren bisiklete biniyorlar. Ona göre bir o iki teker kültürü var. Burası pek öyle değil. İstanbul hele zaten bisiklete binmeye kalkışırsan İstanbul'da çeşitli sebeplerden dolayı zor. Dağlık, tepelik falan filan. İnsanlar o kadar aşina değil özetle. Yani böyle araba ehliyeti aldım diye motosiklet kullanır halde değilsin. Çok tavsiye etmiyoruz. Ben de etmiyorum şahsen. Size 50 bilemeyeceğim cc'yi ama. mi etmiyorsun? 50 cc. Yani araba ehliyetim var. Hadi ya ben gideyim o bayağı sıkıntı Ama herkes çekebilirsiniz. İstanbul'da oturmuyor. Küçük Tabii. Doğru. yerler, Doğru. yerleşim Doğru. yerleri, şudur budur. Tabii ki. Ama orada da biliyorsunuz orası yani Bodrum ben yani para verdim. yeterince tehlikeli abi oralarda. Ya orası küçük İstanbul. Tabii. Tabii. Yani burada kaçtığınız İstanbullu sizi Bodrum'da bulabilir. Tabii. Şimdi 50 cc genelde bir yerden bir yere A'dan B'ye o A ile B arası da çok kısa. Çok Burada kısa tabii çok ya. kısa olan Evet. şeylerde. Çakkala gitmek. Evet. Kasabalarda Evet. veya küçük şehir merkezlerinde yani Aynen. Karaköy'den buraya siz Taksim'e geliyorsanız 50 cc ile idare edersiniz. Ama Tabii buradan canım. da Tem'e çıkayım, buradan da işte Kadıköy'e gideyim derseniz gidemezsiniz. Zaten Şimdi- kanunen de yasak da. işte Yasak biz- değil mi burada da? Yasak tabii. Evet, Normalde yasak tabii, belli yasak, hız yasak. limitlerinin olduğu şeye çıkması Tabii yasak. köprüyü geçemezsin Yine onunla yurt da. dışında 125 cc'lik bir scooter'la bilmeden otoyola çıktım. Bayağı bir yerlere gittim. Dönerken de kayış koptu. Tabii olmamam gereken bir yerde olduğum için hiçbir sigortadan yararlanamayıp bayağı bir para ödemiştim. Evet, burada hemen sinyal müziğine giriyoruz. Burada olmak istemez. Hasılı ulaşmak için 50 cc tercih edilebilir. Evet. Başlangıç motoru olarak da tercih edilebilir. Ama onun haricinde tabii ki İstanbul gibi devasa mega kentlerde yaşayan dostlarımız için Fiyatları ne bunların Sinan? Hiç biliyor fiyatları musun? biliyorum. Yamaha'nınki mesela Şöyle, 10 milyon lira 10 bin lira
Lüks 10 bin lira olanlar oldu. 12 bin lira civarında. Evet, evet. Yani Yamaha'nın Neo'su var 50'lik. Evet. O 12 bin lira. Ve o gitmiyor, onu da söyleyeyim bu arada. Ya Euro 4 olduktan sonra artık Kısıtlamasını kaldırmak şart yani. 12 bin liradan geriye doğru gelirsek işte Mondial vesaire gibi şeylerde Onlar kaç para oldu? Kuralkan'da vesairede 6,5 liraya kadar bulabiliyorsunuz. Pizzacılar ne kullanıyor? 700 cc mi hocam? Bir dakika, pizzacılar farklı. Pizzacılar enteresan bir şey Onlar kullanıyor. farklı abi. Önceden pizzacılarda farklı bir şey vardı. Pizzacılara dayanıklı bir şey lazım. Bütün mağazalar kendi bünyelerine scooter alıyorlardı. Fakat Evet. sonra bu işin çok masraflı olduğu anlaşıldı. Bir takım motor kiralama firmaları oluştu. Evet. İşte şimdi tam isimlerini bilmiyorum. Bu motor kiralama firmaları sizin için bu pizza scooterlarını kiralıyorlar size. Filo kiralama. Aynen öyle filo kiralama ve şey de var. Bir de bir tane minibüsleri var. Gelip dükkanınızın önünde servisini yapıyorlar. Tabii, doğru. Periyodik bakımını. Her tarafı demirle kaplıyorlar ki o çocuklar kaza yapmasın. Yaparlarsa zarar görmesin. Evet. Bir de Bir dakika, çocuklar mı zarar görmesin mi? Motor zarar görmüyor. motor zarar Esasında görmesin ama önemli motor da işte. orada- Çocukla zarar görmesi şundan. Hastanelik ol, bundan sonra patron başta iş tabii olmasın yani. sigortada ekstra bir şey Genelde o çıkıyor kazaların sebebi %90'da o çocuklar. Çok kötü. Aynen kullanıyorlar. öyle. Ne yazık. Ne yazık. Bir şey vardı, bir hatırlarsınız. 30 dakikada yetiştiriyoruz. Evet. Sonrasında Evet, onu tabii. biraz esnettiler. Yani hep kazalar artınca ve bir şey daha oldu. Türkiye'de yapılan enteresan bir lastik ortaya çıktı. Anlaş ya da Winter yeni Grip. şimdi ismi Anlas Anlasın. Winter Grip Evet. lastikleri. Evet, ilginç Şimdi bir lastik. bütün bu firmalar diyorlar ki bize scooter verecekseniz bu lastikle vereceksiniz. Neden dersiniz? %90 daha azalmış kaza şeyi. İlginç, bravo. Olasılığı. Dolayısıyla Nasıl oluyor? çünkü Lastik ciddi bir biçimde Scooter'ların başarılı. çok uyduruk lastikleri oluyor, sert falan. Tabii. Dayansın diye herhalde. Başarılı derken yol tutuşu mu? Yol Evet, tutuşu olarak yol çok basit. Özellikle tozlu yurdum zemininde, özellikle yazında hem birazcık da eriyiktir, hafif hafif böyle bir mayışır. Çok başarılı bir lastik. Yani Michelin'ler falanından da. Michelin'den Michelin, daha iyi. ben Michelin'i açık tavsiye etmiyorum hiçbir yerde. Yani bilinen markalardan daha mı iyi? Şimdi bu aslında bu lastik Ufak Bu lastik- alet- Onlar denediler ve çok beğendiler. bu lastik scooter'da kış hem lastiği. motorda, evet. Normalde kış lastiklerinin arabalarda da öyle. Belli bir performans düşürmesi olasılığı vardır. Ama bu motorların gücü çok az olduğu için Evet, bunu onlarda yüzdeye çok bir şey vurursak fark etmiyor. anlaşılmıyor. Fakat yol tutuşu, fren, özellikle bu çocukların düşmesi genelde kayma sebebiyle oluyor. Ya bir frenajda ya da bir virajı dönerken hızdan dolayı. Fakat bu lastik çok iyi tutunduğu için tebrik ediyorum ben. Epey, evet. Peki hocam, kaldırımdan gidenlere karşı Kaldırımdan Karşıyız gidenlere tabii. karşıyız. Ya o yanlış abi. Kaldırımdan Neyse giden- tartışalım yani. Ters Ona yönden karşı da- giden Evet. buna karşı da bir sistem geliştirilebilir mi acaba? Herkes sorumluluğunu kendisi alacak üstüne abi. Ya Toplumsal işte ne kültürü diyeyim yani. arttırarak ancak. hani 30 dakika kaldırıldı dedin. O kaldırılsa da etse de bir baskı var işin gereği. Tabii. Tabii. Daha çok servis yapayım, daha çok paket Tabii. götüreyim, daha çok para kazanayım. Tabii. Yani Daha işin çok doğasında- bahşiş alayım bir de yani. İşte evet tabii. O bahşiş çok az gerçi ülkemizde veriliyor ama zamanla onlar da abi maalesef çoğu zaman telefat pahasına belli bir şeye oturmuyor mu sence? Yani ilk baştaki kadar korkunç mudur dersin hala durmuyor. Sen bir işletmeci olarak. evet maalesef çok değişmedi. Paketçi Olsun. sayısının artmasıyla da diğer araç kullanıcılarında paketçilere karşı bir tepki de oluştu haklı olarak. Çünkü işte kaldırımda, ters istikamette ve bunları yaparken de hani ya böyle bir şey yapıyorum ama aman Evet, değil. çoğu da Benim be- hakkım ya çekilsene gibi üstüne geliyorlar. Ben birçoğuyla tartışıyorum. Ben de scooterla giderken boş yolda tersten üstüme gelen bir sürü veya arabayla iken ben motorcu oluyor. Sürtüşmeleri artıyor bence. Artıyordur yani kaldırıma da çıkılıyorsa yani çıkmayalım. Ama diyelim ki mecbur kaldığımızı düşündük ve çıktık. Yürüme hızını geçmeyeceksin. Abi yani yayaları bir zahmet inceliği var. koruyacaksın yani, evet, anladın mı? icabında Yani. elinle iteceksin yani. Ayaklarını yana açacaksın işte hani Ama bak belli bir eğitim düzeyinde ve işte belli bir para hedefi olan bir kimseye bunu nasıl anlatacaksın? Yıllardır trafikte duymuyor muyuz? İşte kamyon şoföründen, taksi şoföründen işte ekmek parası için gidiyoruz bir burada keyfimiz mi falan diye. Sanki biz keyiften trafikte dolaşıyoruz. evet. Yani direkt ondan kazanmasak da paramızı değil mi işe gidiyoruz. bir şey yapıyoruz. Kimse durup dururken trafiğe Aynen öyle. çıkmaz abi yani. Yani daha Herkes- yolumuz var bence bu konuda. Peki tamam 50'yi de Evet. ulaşım için almadık. aldık. Paketçileri de bir anlamda. Bu arada Evet. 50'de mesela bir ilginç bir seçenek olduğu için onu da bahsetmek istiyorum.
Hani normalde Çin motosikleti, ucuz motosiklet tavsiye etmemeye çalışıyorum ama 9.500 lira vermeye kıyamadı. Ben de çok kıymasını istemedim doğrusu. Da gittiler Aurora marka. Çok güzel. Böyle Mondial. Vespa görünümlü. Mondial galiba Aurora. Yok. Aurora bir marka baba. Marka. Meğerse markaymış, bizim haberimiz yok. Evet. Ya arkadaşlar orada başka bir dünya var yani. Evet, Eski İtalyan skuterları, step turu dediğimiz, yani ortada koridor yok. Vespa Ayaklarını rahat çakması iniyorsun. abi. Ama 3.500 liraya mı ne aldı? doğrudur. Hı hı. Sıfır. Hatta atıyorum 3 ay süründükten sonra 3.800 liraya mı ne sattı? Doğrudur. Yani çok kitlesi var. Bu Aurora yani kontağı her çevirdiğinde bir şey bozuluyor. Eyvah. Fakat servis canavar bir kere. Süper. Yani öyle böyle değil. Bayağı devasa bir servisi var. Servisleri var. Gidiyor arkadaşımız. Abi ustalar gayet candan ilgileniyorlar falan filan. Yıkılıyor böyle kocaman bir yer. Abi şuna bakıyor falan. Ah diyor abi ya diyor. Yazık diyor, bilmem ne telin kopmuş. Tüh falan. Kaç para? 15 lira. Tüh. Vah vah. Ama işte kaç Ama tane işte 15 lira tabii. işçiliği. Ben duydum, servisler bunların servisi olmaya bayılıyorlar. Tabii her dakika Yağmur bir şey gibi değiştiriyorsun. geliyor. Evet, tabii Şey ki. gibi bizim eski 131'ler gibi. Abi Sürümden parçası çok kazanıyor. ucuz. Her dakika parçasını değiştiriyorsun ama çok ucuz da. Öyle. Yani o anlamda başarılı sayılabilecek de bir marka ama şeyi de bilin yani, onu aldınız mı tamam parçası ucuz ama her dakikada o parça değiştireceksiniz yani. Ama teknik bilginiz tabii artacak. Tabii Ustalar bayağı tanıyacaksınız. bayağı. Bu ne işe yarıyor falan. Evet. Buji nasıl kırılır falan. Şaka yapıyorum Tabii. sanmayın. Şimdi Nerede bu buji bu kırılıyor? motoru niye ucuza alıyorsunuz biliyor musunuz? Çin motorunu. Şu sebepten. Ar-Ge'si daha az yapılmış. Dolayısıyla daha ucuza alabiliyorsunuz. Bir dakika, onun argesi değil, daha sonra kopyalama işlemi Tabii. daha hızlı yapılmış. Neyse yani Evet. oradaki Daha geliştirme doğru. ve teste tabi tutma işlemi daha az yapıldığı için mesela bu motor giderken süspansiyon çalışınca motor arkada asılı olduğu için scooter'da o da oynuyor ya. Evet. Meğer buji oradaki şasiye vuruyormuş. Ha. Buji başı bu motorlar da kroniktir abi. Buji başı kırar bu falan dedikleri aslında Evet. yanlış bir tasarım sonuçta. Bu modeller böyle diye de Ben bilinir. bunu- Biz alt ettik o aslında. Ben bunu yurt dışında hiç duymadım. Bu aracın kronik rahatsızlığı var. Abi bildiğiniz kronik rahatsızlıkları nelerdir? Öksürür gibi. Dolayısıyla Hay kronik Allah. rahatsızlık bize Türklere has bir pazar lafı. Peki 50 cc'den canımızı kurtardığımızı varsayıyorum inşallah. Tamam, bir 125 bir şey. Evet, ne Sır alacağız dışında abi? Motosiklet. Ne alacağız? Kaç senede bir yenilemek lazım Neyi? motoru? Daha alamadık ki. Daha dur alamadık ki daha. Şimdi- Daha çok bayacağım. Dur daha. Nereye daha İlker Bey geliyorsun? otomatik motor kullanan birisi olarak Bey demeyin ya İlker. İlker otomatik scooter kullanan birisi olarak vitesli motora geçeyim diye bir şeyin oldu mu hiç? Asla. Asla. Çok güzel. Çok güzel. Fakat bazı arkadaşlarımızın hevesi doğuyor ve ne alalım? Vitesli bir motosiklet alalım. Yani motosiklet görünümünde üzerine motosiklet oturup işte. motosiklet alalım. Ne alalım? 125'lik bir şey alalım. Kuba. Onunla başlayalım. Kuba alalım, onu alalım, bunu alalım. Bu konuda yine iki ekol var bildiğiniz gibi. Bir tanesi Japon ekolü, bir tanesi Çin ekolü. Yani Fazla bir ekol yok. evet. ben son dönemde biraz forumlara, motosiklet forumlarına bakıyorum. Yeni KTM'ler var. Onlar Ha, bak, var. doğru. Onlar şöyle. Onlar Ama onlar pahalı sınıf sayılıyor. olarak farklı. Şimdi şu ara forumlarda çokça gördüğüm şey 5.000 liraya ne alabilirim konuları. Evet abi, oraya gelelim. 5.000 liraya Vatandaşın 2000 lirasını yedik zaten. tamam, onu mı? yedik. Bu soru bana da hep geliyor. 3000 liraya ne kamera alırım sorusu gibi. Gibi. Tabii, Evet. tabii. Ha, 3.000 liraya. Cep telefonunuz devam Ben de ediniz. böyle diyorum. 5.000 liraya ancak ikinci el bir 125'lik Japon motoru ben tavsiye ederim. Çünkü Var mı? Var. Tabii Ne ki var? var. Yani çok eski kazalar görmüş vesaire olmuş. Ama nispeten yürüyen bir motor alınabilir 5.000 liraya. Peki. Fakat bunun biraz üstüne çıktık mı işte yine Mondial'in vesairenin getirdiği benim çok uzaktan takip ettiğim 125'lik bir Drift diye bir motoru var. Rekorlar kırıyor. Türkiye'de Tabii. rekor Drift ismindeki motor sanırım Mondial. bunun Mondial. Sanırım bunun argesi biraz daha iyi yapılmış. Öyle çok kronik şey yok. Çin'de Mondial diye bir marka yok, Yok, benim bildiğim. burada var. Bazı büyük motosiklet üreticileri var. Zongshan vesaire gibi. Bildiğiniz Beko mesela böyle şeyler yapıyor ya. Uğur Motorlu Araçların markası Mondial. Tamam, dondurmacı bu arada arkadaşlar. Bizim bildiğimiz saatte 300 kilometreye giden bir Mondial meşhur bir süper spor yarış motoru. İtalyan, bu o değil. O değil tabii O ki. değil. O marka değil yani. Anladım. Onunla karıştırmayalım. Mondial Türkiye'de pazarı elinde tutan Evet. Önemli bir marka. tabii evet. üçüncü falan herhalde benim Doğrudur. bildiğim kadarıyla. İnsanlara bu fiyat kategorisinde iyi bir şey satmak. Bu Mondial yerli üretim mi sayılıyor? Galiba burada Montaj gibi. birleştirdikleri
şeyde Nazilli'de birleştirdikleri bir yer var. Dolayısıyla bir Rakipler de kısmı zorlansın diye tabii bir kısmı yerli sayıldığı ithalat için vergileri belli bir şeyden Evet. aşağı inmiyor. evet, bir kısmı Mondiyal'e yerli teşekkür ediyoruz. evet, bu bir kısmı konu yerli için. o sayılıyor. Bizim motorcular olarak. Şöyle düşünürsek 10 bin liraya kadar ne alalım gibi düşünürsek o zaman işte 5 vitesli 125 cc'lik herkesin kurye motoru dediği ama aslında normal insanların da Tabii kullanabildiği canım. ve nispeten keyifli şeyler alabiliriz. Fakat tabii Çin işleri her ne kadar ucuzsa da paranız ona yetiyorsa evet ama Çin işleri ucuzsa da biraz şeyi kaçık oluyor konforu vesairesi. Bak, ama alışıyor Daha insan. az kullanıldığını bildiğimiz Japon motoru almakta fayda Mümkünse. var. Ya da mümkünse. Japon menşeli. Çünkü Japon motorları da şimdi Çin'de üretiliyor. O sınıf var. Evet, doğru. Bir de devrimde hatta skuter var bir tane ölümsüz. SYM. mesela. SYM. Evet. Tayvan. Değil mi? Hayvan, evet. Evet. Zaten o şeyler, o ülkelerdeki o bazı görüntüler vardır. Binlerce Tabii, motorlu tabii canım abi, iş esas- çıkışında geliyor. O tabii abi. SYM'den çok memnunum. Dolayısıyla o ülkelerdeki şeyler, üreticiler çok iyi. Ne Uzak- oldu o SYM? ben. Duruyor. Çalışıyor mu? Çok uzun süredir durduğu için hemen çalışmaz ama bir sıkıntısı yok yani aküsüyle. Yani bayağı birlikte artık çalışır. şey yani paneller, kaplamalar böyle dökülmüş ama gidiyor yani. Ve hala çalışıyor. Dökülmesi kendinden değil. Ben Tamam işte yani. Evet, kaldırıma çarptığım için. Evet. Sonra- bir Mad Max SYM'si Evet. durumu var. Bir ilerleyecek olursak, biraz büyütecek olursak şu anda meşhur olan motorlardan birine gelelim. Japon motoru R25. Tabii. R25 diyen 100 bin Oo. seyrediliyor. Honda'nın CB 125'i var. Motosiklet gene. Motosiklet. Evet. Bir arkadaşım da var. İnanılmaz az yakıyor. Sapsağlam. Tabii, evet. Düşse koruma barları var. Hiçbir şey olmuyor. Commuter. Çıplak motor. Evet, komütür. O şöyle R25'in ikinci elini düşünerek öyle söyledim. 25 Ama rüyamızda görüyoruz. 14-15 bin liralar tabii bu motorlar için şu anda çok pahalı olduğunu düşünüyor insanlar. Çünkü o fiyata çok patlak büyük motor da var. Evet. Doğru. Ama işte Problem o oradan topa kaynaklı. girmemek O lazım. topa girmemek lazım. Doğru. Ama sıfır alacağım ben diyorsanız sizin dediğiniz Honda'nın CB125'i Evet. Commuter 14 bin lira. Tabii onun yarı fiyatına Çin versiyonu da var. Tabii. Yani. Ve şöyle bir durum var. Bunlarda ölümsüz bir takım motor blokları var. Doğru. Bunlar Honda'nın Eski milyonlarca blokları. Klonları değil ürettiği mi? klonları. Evet. Dolayısıyla bunların eski bloklarını Çinlilere sattıkları için Evet. bu Çinli versiyonlarda da motor ölmüyor normalde. Doğru. Süspansiyon konforu biraz düşük oluyor. Evet. Şasi işte konforu. yok freni şusu busu onlara bakım gerekiyor. Bakım gerekiyor. Ama onun haricinde sıfır Japon motoruyla başlayacağım diyorsanız 14 bin liraya Honda, 15 bin liraya da Yamaha'nın YS125 diye bir motoru Evet. var. Biraz daha hobi sınıfı, daha pahalı bir sınıf olarak bunlara bakabiliriz. Bunlardan tercih edilebilir. Bunlar Doğru. 5 vitesli enjeksiyonlu yeni nesil motorlar. Bütçemiz daha rahat. Daha rahat dersek işte Biraz 14-15 daha havalı bin bir lira. şey istiyoruz. Ya Tabii. bu diyoruz CB'ler, YBR'ler çok böyle KTM'ler kurye var. motoru gibi abi o zaman sana Dük 125'ten başlayalım. Evet, Dük'e doğru çıkarsak o zaman 20 liranın üstüne doğru. Evet. Dük 125 o fiyatlara mı? Dük 125 pahalı çünkü anladığım kadarıyla KTM Türkiye spor moto Evet. 250'ye yatırım yapmış ve onlardan elinde stok var. Şu anda kampanyayla sattıkları 250'lik Dük 250 25 bin liraya satıyorlar. 125'likten ucuz. Ha. Evet. Çok ilginç bir şey. İlginç. Dolayısıyla yani 25 bin liraya 25 bin liralara çıkmanız gerekiyor şey Anlıyorum. için. Peki Fakat oralara çıktık 250'lere. oraya O tam zaman çıkmadan bir virgül koyacak olursak Türkiye'de böyle bir dönem ezberleri bozan bir başka motor var. Barkı'nın darıldığı bir firmadan Evet. ortaya çıkan. Neyse biz yabancı ismini söyleyelim. Bajaj firmasının mesela Pulsar 200'ü aslında KTM firmasının ürettiği Dük'ün direkt karşılığı olan bir motordu. Çünkü Bajaj aslında KTM Ortağı. değil bir motordu. Ortağı. Epeyce bir süre Türkiye'de 8-9 bin liralara hala böyle bayağı kötü kullanılmış versiyonlarını alabiliyorsunuz. Fakat şu andaki sıfır fiyatından bahsedecek olursak o da 18 bin liralara gelmiş durumda. Of, Pulsar of, of. 200. Bajaj var. Başka ne var? Çinli ama Çin'in iyisi var. CF Moto. O Ha, da doğru, CF Uğur yeni motorlu gelen. araçların. O motosikletler çok güzel. Ben baktım şeyine. Gerçekten bütün hobi sınıfı şeylerin de kullanabileceği bir 150 hava yaratan. 500'leri var galiba değil mi? İngiltere'de falan da satılıyor. Tabii, tabii. Dergilerde görüyorum testlerini. Kalitesi bayağı iyi. Bayağı iyi ve Fakat fiyatları da biraz fakat- ona göre iyi sanki. mesela bir deneme tahtası diye bir arkadaş var biliyorsunuz. Herkes takip ediyordur belki. O Norveç'e gitti. Böyle bir takım şeyler yaptılar. Tanıtımlar yaptılar. Gerçekten 250'yi mesela çok sağlam ve fiyatı da yine 25 bin liralar seviyesinde bildiğim Evet. kadarıyla. Dolayısıyla
şuna gelebiliriz. 250'lik bir motora binmek istiyorsanız Türkiye'de 25 bin liralar civarına ne yazık ki çıkmak zor. İkinci eller ne oluyor? İkinci eller çok patlak MT-07'ler 20 bine kadar düşebiliyor. O Neyin ikinci MT-07 ama 250'nin ikinci eli. 250'nin ikinci eli CF Moto'nun henüz ikinci eli olduğunu sanmıyorum. Geç Çok onu, yeni. o da daha yeni. Ama R25 mesela 15 binden, 18 binden, 20 binden Bulunabiliyor diyorsun. bulabiliyorsunuz. Çünkü sıfırı onun bu sefer daha uzağa 30 binlere çıkmış durumda. Vay Daha vay Vespa'ya vay. gelmedik değil mi? Vespa 50 Vespa, binlerde. Vespa 50 Vespa bin 50 abi. binlerde. İlker zenginsiniz sanıyorum. Abi Geçen motoru gün bıraksak mı? Yani bu genç bir insan nasıl başlayacak bu fiyatlara? Bayağı pahalı. Geçen gün Emrah benimle dalga geçti de. Ne diye? Scooter'a mı biniyorsun diyor. Ulan dedim bu Vespa bu 10 bin euro ya. Doğru, doğru. Maalesef şöyle, Türkiye'de motosiklet dediğimiz zaman ya 5000'lik bakanlar var mecburen. Çünkü Evet. insanların gelir seviyesi belli bir seviyede. Tabii ki. Ya da 55 binlik var. Hobi sınıfı diye firmaların adlandırdığı hobi yani 500 cc ya da şöyle diyelim Üstü. 250 cc üzeri motorlar Türkiye'de kaç tane satılıyormuş biliyor musunuz? Bu yıl Çok az tabii. 3300 tane satıldı. Bu yıl. 3300. Yapma ya. Gene çok iyi 3300. Tabii 3300 tane Şaşırdım. hobi sınıfı. 250 dahil mi buna? 250 dahil değil. Değil. Üstü. 500'ün üstü. Hmm. 3000 Ha. yani şu anda aslında pazar 3300 motor. Sene 2005 Türkiye Motosiklet Federasyonu kurulmuş. MotoGP yarışlarının alınması gündeme geldi. MotoGP işletmecisi Dorna, onun hala Patron. başı patronu Carmelo Espeleta geldi, görüşüyoruz. 6 senelik galiba bir anlaşma yapıldı. Tırmana gidiyor fiyatlar her sene. 30 milyon dolardan bahsediyoruz yaklaşık. İşte iş geldi. Bir dedi bunun televizyon haklarını da alacaksınız dedim. Yerel yayın yapan bir firma para verecek. Türkiye yayın haklarını da alacak dedi. Bu da dedi kabaca 3,5 milyon dolar falan olur diye ben başladım gülmeye. Adam da şöyle, şimdi bir ülkeye geliyor. Geldiği ülkede dünyanın en pahalı 3 pistinden bir tanesi var. 70 Hala da milyon öyle. nüfus var o Evet, zamanlar. 70 milyon nüfus var. İşte arabalar bir şey gelişen bir ülke falan diyor ki tamam diyor yapıştır. Ben şimdi başladım gülmeye. Yani hani ne gülüyorsun arkadaş? Nedir komik? Biz de bilelim Evet. gibisinden bir şey oldu. Dedim ki Carmelo Bey, dedim sizce dedim 250 cc ve ötesi. Hobi 250 cc de dahil olmak üzere dedim. Türkiye'de kaç tane motosiklet satılmıştır dedim yani bu sene. 2005 ya da 2006'dan Evet. bahsediyoruz. Adam işte ne söyledi hatırlamıyorum. Böyle birkaç 10 binli bir şeyler söyledi. Dedim 6.000 adet satıldı. Bunun dedim 2 tanesini ben aldım. 3 tanesini Hamit Abbasoğlu aldı. 2 tanesi de Süleyman Memnun satın aldı. Şu salonda bulunan. Ya. Dedim yani kim 3,5 milyon dolar verip de kime reklam verecek de Tabii, nasıl aynen karşılayacak o parayı? Neyse kavga, dövüş bir sene içerisinde galiba NTV 350 bin dolara mı? 600 bin dolara mı? 3 seneliğine mi? Ne aldı? Hayaller ve gerçekler. Evet, hani aynen dışarıdan bakan da şimdi hakikaten yabancı bir insan şu an Türkiye'ye baksa abi Kenan Sofoğlu 5 defa Süperspor şampiyonu oldu. Toprak Razgatlıoğlu diye bir cisim geldi. Herkes geleceğin şampiyonu diyor. Son yarışta Rea'yı geçti. Nereye geçti? 2 yarışta. 2 yarışta. Efendim yetmiyor öncü kardeşler. Evet. Moto 3'teler. Moto 3'e geçtiler. Evet. Gelene kadar da oraya buraya çizdiler Tabii, falan. hem de nasıl? Yok arkadaş yetmedi. Rodipak nerede? Evet, Orayı nerede tabii. yarışıyor? İspanya'da bir yerlerde İspanya'da, yaşıyor. evet. Ya arkadaş bakın İngiltere motorsporlarının beşiği. Tabii. Çok önemli bir ülke motorsporları diyeceği. İngiltere Berişi'den beri şampiyon yüzü görmedi ya. Neredeyse. Yani Süperspor'da falan filan bir şeyler olmuştur da orada bile meyliyor adamlar yani. MotoGP'de görmedi galiba. Görmediler Evet. tabii canım. Yani Superbike'da podyuma şampiyonları çıkınca var. bütün İngiltere gözyaşları içerisinde tabii. Berişi'den Dünyanın en beri o çok çıktı diye. zamanında spor motor satılan Evet. ülkesi. Biz de baktığın Oranda. zaman sanırsın ki abi arkadaş burada yıkılıyor ya falan. Ya Biraz daha imkan olsa neler olacak Durum belki. pek öyle değil ama yani bu demek ki bir nevi bir açlık meselesi tahmin ediyorum. Şimdi Avrupalı vatandaş karnı biraz daha doyuyor. Bizimkiler daha hırslılar ne olsa. Daha yokluk Doğru, görmüşüz doğru. her anlamda. Doğru. Şimdi Her anlamda. genç nesil şöyle bir hesap yapıyor. Diyorlar ki orada 10 birime alıyorlar. Artık Türk lirasının değeri konuşulmuyor. Öyle bir şey var, akım var. Orada 10 birime alıyorlar, biz onu 100 birime alıyoruz diyor. Dolayısıyla doğru. ikisindeki maaşlar şu kadar birimse Evet. bizdeki işte asgari ücret 2600 lira civarı. Orada da
1500-2000 euroysa neredeyse onlar yakın birbirine. Dolayısıyla biz asgari ücretimizde 50 asgari ücrete alırken onlar 10 asgari ücrete ya da diyelim Belki daha da 5-6 az, tabii. asgari ücrete alabiliyorlar. Tabii ki. Tabii şunu kaçırdıkları bir Ya nokta onların var. alım gücü çok daha fazla kısaca. Bu arkadaşların kaçırdığı bir nokta var. Haklılar bu hesaplamada. Evet. Fakat kaçırdıkları nokta orada da herkes süper spor falan almıyor. Yani gidip de asgari Tabii ücretleriyle alamıyorlar zaten. Tabii. Tabii. Orada da yaşam son derece lüks. Tabii. Bizim gibi böyle büyük metrekarelerde falan oturan da yok. Yok. İstanbul'un geneli Tabii, öyle tabii, çünkü tabii, şu anda. tabii. Gidiyorsunuz 150'den aşağısına küçük diyorlar insanlar. Evet. 150 metrekarenin aşağısına. Ha, bir de mesela şu da yok. Biz şimdi burada servislerden şikayet edilir genelde. Önemli oranda haklılık payı da vardır ama kadar arkadaş ekmek, o kadar köfte. şimdi tabii bu servislerde taş mı yiyecek adlı eser var. Evet. Artı Avrupa'da olmayan bir esneklik de söz konusu. Şimdi Tabii, tabii. orayı Avrupa'da zaten kullanamazsın. O zaten oraya giremez. Şimdi sen abi 3000 liraya 3500 liraya orayı alıyorsun. Orası pörtlüyor, burası çörtlüyor ama gidiyorsun bir servise. Yapıyorlar. Birisi geliyor abi 10 lira 20 lira neyse yapıyor. Sen bunu Avrupa'da unut. Evet. Unut bak. İstersen git Ducati, Panigale, V4, köpenk balığı solungaçlısından al en pahalısı. 100.000 euro mudur? Kaç bin euroysa. Hadi bakalım suratına bakan var mı bir yerine bir şey olsun o motorun da. Evet, tabii. İki göz iki çeşme randevular şunlar bunlar. Doğru. Sürüm geçenlerde bir hanım motosikletçiyle sohbet etme imkanım oldu. MV Agusta'sı varmış işte gitmiş. Almanya'da bırakmış diyor ki bana diyor ben Almanya'da onu toplatırım diyor. Dedim sen emin misin onu Almanya'da toplatabileceğinden? Kaç ay toplatacak? Kaç ay yani bir dedim yani ne zaman kaç ay sonra bakacaklar sana. Tamam sorunları var Türkiye'nin ama hiçbir ilerlemiş ülkede bulamayacağımız nimetler de var kullanmasını bilene. Ya haklısın Kullanmasını da işte bilene. hani hangisini tercih edersin diye sorsalar burada hani verdiğin motoru daha beter şekilde de Alma alabilirsin imkanım yani. var tabii. Var Evet, tabii maalesef. ki. Özellikle bu işlere yeni başlamışsanız. Dolayısıyla yeni başlamışlara bir önerimiz de abi bilenlere bir danışın ya. Yani bilenleri bir bulun. Bilenler kim abi? Yani şöyle bilenler şu olabilir. Sen yeni başlamışsın. Senden daha uzun süre kullanmış adam senden biraz daha biliyor demektir. Bu en doğruyu bildiği anlamına gelmiyor ama Gelmiyor. ama en azından senden tecrübelidir. Ya adama bir sor mesela abi de bilmem ne. Devrim Tabii. abi ön freni kullanmayalım arkayı kullanalım Ya, diyen sen deneyimli hatırlıyorsun. Yaşa. Bir motor grubunun grubuyla feribotta karşılaştık. O abi nasılsın çocuklar falan filan konuşurken konu nereden geldi? İşte geldi o grubun başkanı olan adam yıllardır motora biniyor. Burada patchler var, işte yelek var, çıkartmalar var falan filan. İşte Ay'a gitmiş gelmiş kilometre diyormuş ki çocuklara ya çocuklar söylüyor ya bizim Grubun başkan, lideri yani. grubun lideri böyle diyor Bir ama biz kişi. işte internette bakıyoruz şurada bakıyoruz sesimizi de çıkaramıyoruz. Adam ön frenin çok tehlikeli olduğunu Evet. ön frenin mümkün olduğu kadar az yapılması gerektiğini söylüyormuş. Dolayısıyla Hadi arka buyurun. freni kullanmasını. Evet, Al sana çok, bir kişi. çok bilen adam. Bilen adam evet. Ha. Normalde ikisini birden kullanmak gerekiyor değil mi? Evet. Evet. Abi Değişiyor motosikletine tabii. bağlı olarak normal Scooter'da motosiklette öyle, tabii. esas olan ön frendir abi. Scooter'larda arka fren biraz daha etkili çünkü ağırlık arkada olduğu Motor için arkada, sen yol arkadasın. tutuşu biraz daha arkada oluyor frenlemede. Chopper'larda da öyle. Chopper'larda da öyle. Ama bir dakika tek sadece öne bastırabiliyor musun? Tabii. Tabii. Yani normal motosikletlerde ön fren. Sadece. Hayır, sadece değil ama ağırlık ön ağırlık frende. yani ön freni yeterince iyi kullanırsan arka freni kullanmasan da olur çoğu zaman. Bakarsak zaten arkada küçücük bir disk var. Bir tane. Önde büyük 2 tane var. Peki adam tamamen yanlış bilerek yıllardır yaşıyor. Evet, yıllardır yaşıyor. Yani tabii ki o limitlere çıkmıyor, ne yapıyor, ne ediyor, nasıl neler atlatıyor ayrı konu ama Şöyle o adamcağız da eski devirlerden kalmadır. Bisikletten belki. Tabii şöyle bir şey var. Ön freni sıkma düşersin. Tabii ön freni kullanmayı bilmiyorsan hele altında da böyle eski tel maşa bir şey varsa Java, Mava, Ceze, Beze neyse işte o yılların şeyi. Yani onunla ön freni çok asılırsan ya da atıyorum Vespa PX miydi seninki neydi? PX. Hı hı. Onu Ayaktan ön bas- frene yani biraz yanlış dokunursan direkt yerdesin. Onu diyorum aslında yanlış değil o anlamda galiba. Ya yanlış. o tecrübeler Yani çerçeve kendi o sınırlı tecrübeler deneyimler Yani çerçevesinde çok yanlış değil ama yanlış.
Peki nasıl doğru kullanmak ne demek? Doğru kullanmak şu abi. Ön freni doğru kullanmanın yolu şudur. Limon sıkar gibi. Aman ne olur limon işini açmayalım Allah rızası için. Ağırlığı. Orada da ben biteceğim çünkü o limon işini çok yanlış yaptık. Slow olayım. Yani limon, bakın şimdi limon gibi sıkmaktan kasıt aslında limon bir yandan limon kesitiği bir şeklinde bir hareket eğrisi. Limon Evet. aslında limon sıkmayla alakası yok onun. O Yani tamamen Öküz gibi kesmiş. evet, gene başlangıçtan bizim bu Ama akademi işlerinden şu- yapılan şey ağırlık transferinin olmasına izin verecek şekilde sıkma. Yani şöyle yapalım. Şu ellerimizi bastırmazsak burada çok bastıramıyoruz ama bu hemen böyle kayar. Bastırdığın anda masanın üstüne Dolayısıyla Tutmaz. ön lastiğin asfalta yükünü alacaksın, bir boşunu Ee, dolduracaksın. ısıracak, Lastiği tutabilecek kitlemeyecek. bir vakit. Kitlemeyecek kadar. Evet, Evet. tabii ki. Kitleyince Yani düşüyoruz genelde. amortisörlerin inmesine izin vereceksin önce ön frende. Ondan sonra sıkmaya başlayacaksın. Ama skuterda geçerli değil mi? Ben hep arkayla sıkıyorum. Arka, skuturda Burada da arka. geçerli. Geçerli ama Ön yaparken tabii ki. şöyle ön fren her alette ön freni yaparken geçerli ama Bu arka fren için de geçerli. Frene böyle basılır. Skuterda sadece önde duramazsın. Evet. hayır duramaz. Evet. Duramaz. Skuturda ağırlıklı olarak Ben bunu arkayı iş kullanacaksın. kabilen hukukuyla biliyorum. Tabii. Tabii yapacak bir şey yok. Ama scooter zaten buna yarıyor. Yani bir süre sonra artık kendi uzvunuzmuş gibi Aynen öyle. daha rahat şeyi bulabiliyorsunuz. Tabii. Peki iyi bir motor aldık diyelim. Aldık mı? Aldık mı? İşte 250'lik bir Aldık, motor aldık. paramıza göre aldık. Evet, paramıza Peki. göre. Ya da parasına kıydık, MT-07 aldık. Oralara kadar çıkarsak 50 bin lira geliyoruz. Bir Oralara- dakika, bir dur, bir dakika. Başlangıç motoru MT-07 onu yapmayalım almıyoruz. bence. Ha, çok genciz. Bütün abilerde, arkadaşlarımız da var. Hayallerimizi süslüyor. Burada ihtiyarlar ne kadar söylerse söylesin perişan olmuş bir MT-7 hayallerimizi süslüyor. Süslüyor. Tabii ki alıyorlar. Tabii. O ayrı konu. Ya MT-07 var, bir başka genç bir arkadaşımız alma yapma dediğim sayede gitti ER5 aldı. Üstelik de onu yapan özene bezene yapmış. Hipster motoru yapmış. Selemele falan yıkılıyor böyle. Allah, kahve menteşesi falan mı var? Ya tabii ki aldı ve aldığı an yaşlanmaya başladı hızla. Onu yaptı, bunu yaptı, bir daha bilmem ne yaptı. Abi dedi o ustaya gittim, böyle oldu, şu oldu, şu kadar Ya. para çıkardılar, bir daha oldu, bir daha kaçtı. Dedim ki bir yerine de zararı realize et. Çünkü sen şimdi bütün o yaptığın lüzumsuz harcamaları kurtarmaya çalışıyorsun şu anda. Evet. Bunu Concorde sendromu deniyor. Geri dönüş yok. Concorde uçağı da yapılmış, saçlar süpürge edilmiş, milyonlarca dolar harcanmış. Ama uçağın verimsiz olduğu anlaşıldığında çok geç. Demişler bari uçuralım bunu yani falan. İşte 3-5 sene uçtu, sonra kaldırdılar seferden. Barkın'ın bir şeyi vardı. Abi motoru satabiliriz ama kaskı satamayız, ucuzundan alalım diye bir laf vardı. Ya dur şimdi dur. Şimdi şuna geleceğim. Yeni nesilde şöyle bir şey var. Artık ikinci elde fiyat nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Hayır. Bütün harcamalarını alt alta yazıyorlar. Kask aldım şu kadar, motor aldım bu kadar, sigorta yaptırdım bu kadar. Total şu. O Evet. yüzden ben bu parayı istiyorum. Neye Ha. istiyor parayı? İkinci el küçük motoruna Yok ya. Öyle. Bana ne kaskın parasından abi? Biz İsteyen egzozun değil. parasını alamıyoruz. harcaması bu kadar. Bize ne abi? Çünkü motosiklet bir yatırım aracı haline dönüştü geçtiğimiz 4-5 yıl içinde. Ehliyet sınavında ödüyor muyuz arkadaşım? Alıcılar da o nesildeyse, satabiliyorsa tamam. Yok be abi, kim ödeyecek onu ya? Çoğunlukla sıfıra çok yakın ya da bazen sıfırdan daha yüksek. Bir de şöyle bir motto var. Eşsiz. Kim? Var. Eşsiz bir motosiklet. Şimdi eşsiz olabilmesi için bir kere standart üretim ve fabrikada banttan çıkmıyor olması Ya lazım. eşsiz bir Onu motor, bu arada modifiye hemen ediyorum lafını ben unutma. yani. Eşsiz bir motosiklet tavsiye etmiyorum Evet, arkadaşlar. eşsiz Eşsiz tavsiye demek şu etmiyoruz. demek. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnız. Yani burada var olan motorları da zor işletiyoruz. Bir de Eşsiz bu motorla tadı yenmez. Yani. Birçok eşsiz motorun sahibi bunu söylüyor. Evet. Ya bir dakika buraya tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arkadaşlar da bana sürekli hayatlarında ilk defa zırhlı ve atlı İspanyol askeri görmüş Aztek gibi davranıyorlar bana. Tamam. Evet. Alt tarafı motora çıkartma yapıştırıyorum. Yok seleye ısıtıcı koyuyorum falan. Abi, Daha makineye bir şey yapmışlığım yok bugüne Bütün kadar. çıkartmalarını çıkardım ben. Tamam buyurun çıkartın. Abi en son, Süspansiyonlar falan. ayaklı, süspansiyon? ayaklı kesiyordunuz. Onu Kimi? Hangi ayaklı? Allah Allah ya. Diyorum ya arkadaş. Motordan çıkan bir böyle kıvılcımlarla atamatada bir Tamam kesme canım, oluyor. barış için geldim. Beni liderinize götürün. Tamam, Tamam. peki hadi. Peki. Hayret bir şey ya.
Şimdi hatırlarsanız bize böyle dinozorlar falan diyorlar ama çok yıllar önce değil. Yani bir 15-20 yıl önce şu tartışma vardı. İlk motor 600'lük olur mu? Tabii. Galiba o zamanlar alım gücü yüksek miydi neydi? Şimdi 5-10 binlik motorlar konuşulduğu için Tabii, bu doğru. şeyler rafa kalktı. Biraz İşte da Barkın'ı delirten soru değil miydi abi 600'le 600'lükle başlayalım. Demek ki 600 insanlar gene bu 600'lük yeter bir motor takım. alabiliyordu. Şimdi daha değişik bir şey Tabii, var. tabii, 600'lük nerede? motor pek alınamıyor anladığımız kadarıyla. Çünkü Allah'tan. gelen sorular biraz da insanlar bilinçlendi diyelim. Hadi neyse. Evet. Motor piyasasında 125'lik, 250'lik gibi şeyler çok üretilip tüketilmeye başladığı Doğru. için insanlar hakikaten bu anlamda bilinçlendi. O zamanlar yoktu da böyle Yoktu. motorlar. Yoktu. Böyle Tabii, tabii, seçenekler tabii, yoktu. Yoktu. Tabii, yok, Yani yok. Olanlar çok kötüydü. aynen grey market olarak getirilmiş 600'lük zaten bir elin parmakları Tabii kadardı. canım. Tamam, o dediğimiz gibi dark ages oralar. Yani, Dolayısıyla yeni başlamak isteyenler için veya işte bir şekilde küçük motora binmek isteyenler için Seçenekler şu anda çok seçenekler daha iyi. Müthiş çoğaldı. seçenekler var. Evet. Harika. tabii çok daha iyi, çok daha iyi yani. Peki abi paraları eğitime, ehliyete, motora kaptırdık. Tamam. Sonra İlla ki en acayip kaskı mı almak zorundayız? Ya da motor renginde mi olmalı kaskımız? safebet alın, safebet. O nedir? Safe bet. Safe bet. Sağlam bahis. Garanti mi? Evet. Garantili bahis. Öyle bir şey mi var? Öyle bir Safe Safe bet, bet. safe bet diye bir kask var abi. Peki ben Biz- geçen gün benim programda kızdı motorcular bana. O dediğim Niye yanlış kızmışlar? mıydı? Ya bir test var ya, bir test yok mu abi? Var. 2-3 test var. Bir sürü yani Şart birkaç diye bir test. test var. var. Teorik olarak o Ya test. Amerikan standardı veya Avrupa standardı var genelde. Tamam. O testleri geçen bir kask equally safe değil mi? Eşit derecede güvenli. Sayılır. Yani Evet. arada biz fanileri ilgilendirmeyecek. Geçmeyenlerden daha iyi kesinlikle. Tabii ki. Tabii ki. Geçmeyen mi var ki ona? Var tabii. Var var. Ya da oraya Evet. hiç girmeyen var. Safebet, Hiç girmeyen var. safebet geçmiyor Peki mesela. ben bir gün Bebek Parkı'nda motordan indim, bir adam geldi böyle hafif deli gibi. Aday dedi herif. İlk defa oldu. Tamam çok Ne güzel. oldu dedim. Bu kaskı at dedi. Bel vardı bende. Aha. Niye dedim. Aray dedi herif. Gitti. Arayı kask, Dynas ceket. Oo. Tamam süpermiş. Tamam o biliyor Nedir işi. şimdi? Bunu bir açıklayın. Biliyor işi. Arayı hakikaten bu yarışlarda da çok kullanılan, kendi Biliyorum, reklam büyük marka kampanyalarında da olduğunu evet çok şey olan güvenlik Arayı almanız ön plana gerekmiyor çıkaran abi bir başlangıçta. markadır ama Sakin sıfır olun. bir arayi Motordan pahalı. evet Tabii, 800 tabii, yok, euro, yok. 700 euro en Şimdi- pahalı modelleri olan Şimdi bir şey. başlangıç motorları için bu tür kasklar Dolayısıyla, size evet. konfor getirir bir anlamda. Fakat tabii çok lükstür. Yani Çok lüks. Ha yani tabii ki. Bir de şöyle Aray'ın özellikle RX-7, RX-V7 mi ne o en üst modeli. Bir Hani dakika, en tutulan. Aray mesela Canon gibi bir şey. Canon, Nikon. Leica gibi diyelim. Leica. Evet. Daha da Leica- beter bir şey. tabii, Daha da tabii, bir şey. tabii. Aslında şöyle haksızlık etmeyeyim En Aray'a. iyilerinden biri evet. Şu anki Kesinlikle. Leica biliyorsunuz Panasonic aslında. Yani o eski Leica ile alakası yok Değil. bir Bu anlamda. eski Leica. Ha, bu eski Leica gibi diyelim. Haksızlık olmasın Aray'ı. Şeyi soruyorum abi, bana şeyi söyleyin. Ama şöyle abi Aray'ı çok üst modelleri özellikle pist için uygun kaslar bunlar. Yolda şu havada kullanmaya kalkarsan donarsın. Çünkü çok iyi havalandırması var. Ama o da hava alıyor Ama abi tabii- yani. Şeyi soracağım ben. Evet. Normal. Abi bel var tamam mı? Evet. Bel Tamam güzel O iyi da bir iyi bir markadır. kas. İyi bir 700, markadır. 700 lira atıyorum. Tamam 700 liraya ben buluyorsan alalım biz de neredeyse. Ya neyse 1000 de neyse. Evet. Evet. Öbürü 5000. Evet. Ne yapmam lazım? Binlikten devam et abi. Evet abi. Tabii ki. Ama yani. yani Şimdi şunu paranız var ne yapacaksınız? Tabii ki daha Param iyi var bir ve şey lazım. saçacak yer Hani bulamıyorum. şunu- Evet. bir şey Ve içine söyleyeceğim. kafanızı koyuyorsunuz. Şunu- Ben 2 kere arayla çok ciddi kaza yaptım. Bu halim benim doğuştan yani o kazalarla alakası yok. Kasklar Estağfurullah. işlerini yaptı. Demek kaza yapınca saçlar mı dökülüyor hocam öyle mi? Ee, o daha önceden. Onu biz kendi imkanlarımızla beceriyoruz abi. O kazaya gerek yok. Şunu kaçırmamak lazım. Şimdi başlangıç motor dediğimiz motor aslında nispeten daha ucuz bir motor. Tabii. Şimdi 5.000 lira araya vereceğinize o 5.000 lirayı motor 10.000 liranızın üzerine koysanız Tabii canım bir bambaşka sınıf bir motor şey olur. alırsınız. Evet. Dolayısıyla orada Ya bir 10.000 üzerine koyup iPhone Çok tehlikeli sulardayız yani ona göre. Yani Safebet'le Aray Yok. arasında daha makul bir kanal var abi. Tabii Yani. kesinlikle var. Nedir bunu hakikaten bulmamız için yani Ben mesela Aray Nolan değil. diyebilirim. Mesela Efendim? Nolan mesela makul bir markadır abi. ya onlar Fiyat da kalite oranı çok- olarak makul bir markadır ama bir mesela. sürü böyle marka var. Tabii var, Markadan bir sürü var. bağımsız olarak Aray'ın de yol için iyi Tabii. Abi kabaca 1500-2000 liraya Hah, onu bayağı neye dikkat Bir etmek tane lazım? Fransız markası aldım ben. Neydi o ya?
Shark mı? Şart. 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 O da iyidir. Yani ben çok severek kullanıyorum. Mesela işte bir Japon kaskla, iyi Japonla karşılaştırdığında güvenlik açısından bir şey söyleyemeyeceğim. Onlarla Boyası soldu çok seninki dokunmadım ama. herhalde. Evet, boyası soldu. İşte buradaki o suni deri şeyleri pıtır pıtır dökülüyor. Ama bir daha alırım. Çünkü başka özelliklerinden ben memnunum. Ha, benim Alay ettiler bende de çocuklar. ne diyor? Şart ne hocam ya? Biz Olabilir. acımsın. Yok Shark iyidir Shark ve cam iyidir. konusunda mesela iddialı bir firmadır. Fransız Şöyle firmasıdır. içinde böyle bir hava yastı yani yalandan bir şey var. Şişiriyorsunuz, O modeli daha iyi şişiriyorsun. oturuyor, daha sessiz oluyor. Şimdi çok dikkat etmek lazım. Kask konusunda. Fiber olanı var, kabuğu şey olanı işte bir sürü. Bilinen markaların hepsi Bravo. teste de giriyorsa eğer tercih edilebilir bütçeye Bravo, göre. çok Evet. doğru. Evet. Bilinen markaların hepsi. Fakat şuna çok dikkat etmek lazım. En azından 5-10 dakika olduğunuz yerde oturmanız lazım. evet. Yani çünkü bütün kaskların kalıpları ülkelere göre değişir. Shark daha Avrupa'yı yapar. Tabii. Işte daha kendi ülkesine göre yapar. İşte Çünkü Nolan kafa daha tasları da İtalyan birkaç vari tip yapar. bu arada. Tabii ki. Her kask her kafa tası tipi Hani olmuyor. gözlük alırken klasik bir şey vardır ya, işte bilmem ne suratlar için, daha kare suratlar için. Bu kask da onun gibi bir şeydir. Deneyebiliyorsunuz çoğu yerde. Bir 20 dakika diyorsun. Bir 15-20 15 dakika kafayı şeyi dursun. açarak, vizörü açarak kafanızda, çünkü o böyle eğer uymuyorsa kafanıza Bir buraya yerlerinizi basınç buraya yapmaya başlar. Tabii. Bir süre sonra bulanık görmeye başlamanıza sebep olabilir. Çünkü bunu da tam Başınızı ağrıtır. kafaya göre almak lazım. Yani Başlangıç için bir önermek isteyeceğim bir alet daha var. Yamaha'nın 155 cc Tri-City diye bir 3 tekerli skuturu var. Evet. Önde 2 teker var. O öndeki 2 tekerin verdiği ciddi bir huzur ve emniyet Tabii var. ki. Var. 3 tekerli olup da o 3 tekerin bedeli olan ağırlığı en azda tutmayı başarmış model bildiğim kadarıyla. Yani 170 kilo falan gibi. çok iyi bir konsept, mükemmel. Yani Ve herkes şey, kullanır. oturması- Fakat benim tavsiyem ikinci ellere bakmaları. Çünkü ucuz olduğu dönemi biz kaçırmışız. Doğru. Maalesef. Doğru. Temiz bir Sabah ikinci fiyatlara el baktım da. Tristi'yi bilhassa tavsiye ederim. Bir Temiz yüzey- ikinci yüzey- elini bulursun bir çünkü motor. onu alan boyalı kuş muamelesi görüyorum hissiyle. Çok ilginç Ama elden ikinci elde çıkartı bence oluyor. tercih edilebilir. Kesinlikle. Çok iyi yol tutan Evet. ve düz Evet. zeminli. Yani Evet. çok kolay inilip biniliyor. Evet. Tabii. Ve Evet, step through dedikleri evet. Ortası koridorsuz ve düz mesela zeminli. frenler kombine. Önle arka. Onu da hissediyorsunuz. Bunu fazla sıktıysanız bu boşa kalıyor. Bunu fazla sıktıysanız bu boşa kalıyor. Hepsini aynı anda yapan, Ya çalışan ben bir alet. başlangıç aşamasında bir sürücü olsam ciddi düşünürüm onu. Evet. Şehir içinde mükemmel, her yere de sığıyor. Onda tek dikkat edeceğiniz şey, başlangıçta olduğunuz için öyle bir alışkanlığınız olmayacak zaten. Böyle keskin dönüşler, yavaş dönüşler yaparken ön tekerleri hani kaldırıma takmamaya biraz özen göstermek gerekiyor ama o başlangıç aşaması sürücüleri ilgilendirecek bir şey değil. Yani bence. Apex'te iç tekerleği şey yapmamak, takmamak. Yani önünün geniş olduğunu unutmayacaksın. Ha, tabii. Ama bu bizim gibi böyle hırslı vatandaşlar için Ama mesela geçerli bir şey. sağdan giderken sağdaki lastik hiç dengeyi bozmadan sadece sağdaki lastik tabii. kaldırma. Tabii ki yüksek Çıkabiliyor. olmayan. O uç tekerlekleri Sen Piaggio Piaggio versiyonunu kullanmışsın, evet. Evet. Paris'te kullanmıştım. Yağmurlu Arnavut kaldırımı veya işte parke yollarda. Çok başarılıydı. Sanıyorum orada 300 cc'ye kadar olanları burada hani 50 cc gibi Evet. 3 tekerlekli olunca araba ehliyetiyle kullanabiliyor. ehliyetiyle Ha, evet. kullanabiliyorsun. Şimdi ondan bir freni oluyor böyle pedal gibi. Arabaya benzettik. Tabii şöyle kırmızı ışıkta durduğunda battaniyen de var önünde. Çok Evet. şık giyinmişsin, Evet. iş adamısın, iş kadınısın. Topuklu ayakkabıların, işte eteğin, ceketinle üstünü giymişsin. Hiç ayağını yere koymadan o düğmeye dokunuyorsun. O kilitliyor ve Evet. 3 tekerlek havada durabiliyorsun. Türkiye'deki Ayağını basmadan. Türkiye'deki mevzuatı biliyor muyuz? Belli bir tekerlek açıklığı olunca Avrupa'da ve o arka fren bir tıpkı otomobil gibi pedallı olarak konulunca otomobil ehliyetiyle kullanılabiliyor bunların. Bizdeki bir kısmı. kullanılmıyor. Bizdeki yok mu? Bizde o şey yok çünkü şöyle, eğer motoru öyle getirirlerse bu sefer araba vergilerine vakıf Kaçış oluyor. yok. Araba vergisine kadar çıkmasın diye, %37'de kalsın diye onu motosiklet olarak 30 kesiyorlar. dakikada bir kayıttan çıkması aynı nedenle bu arada. Evet. Öyle mi? Video kayıtçı şeyine girmesin diye belki. Tabii tabii. Ha, Oo, evet. çok Aynen. güzel. Tabii. Vay Baş vay vay. belasıdır bu işte. Tabii. Aynen. Zincirlikuyu'da yazıyor ya. Bir de onun şey var, her canlı, Canlı her bakacak. Türk vergi ödeyecek. Diyecek. Tabii işte kim demiş yani iki şeyin çaresi yok. Ölüm ve vergiler diye. Patentex. Kaskı hallettik. Olmazsa olmaz ekipmanlardan biri Eldiven evet abi. Yani, donla gez ama kassız ve 20 eldivensiz ile binme. düşerken o 10 kilometre ile 5 Evet. kilometreye düşünce o el yere değecek. Evet.
ve sakatlanacak. Tabii. Eldiven çok önemli. Bir şikayette bulunabilir miyim? Tabii. Çok pahalı. Kim pahalı? çok Eldiven mi? pahalı. Evet, Nasıl eldiven- pahalı? Evet, Ne pahalı. alıyorsun Eldiven ki? en ucuzu bile çok pahalıdır. Abi çok pahalı. Evet. Yani Ama şöyle, eldiven- 40 euro diyor herif. Ha? 40 euro diyor 40 herif. euroya daha ne istiyorsun sen? 40 euro tabii Canım tabii motosikletçi ki eldiveni pahalı. olarak çok ucuz bir 40 şey. euro Ama da şöyle pahalı bakın gelen de abi, var. Evet. tamam haklı kabul ediyorum. Pahalı ve zaten aslında onu Ama genelde mikro cerrahi daha pahalı. Ha, Yani- o aynen öyle. Yok, iyisini almayalım demiyorum da yani bir öğrenci bilmem ne için abi. Ama Yok ya, olmazsa pardon, olmaz. 75 Abi euroya bak aldım ben. elin içinde Ama olmazsa olmaz. şimdi hem elini koruyacak hem de elin iyi hareket edebilecek. Özellikle sağ elin genelde bu gaz ve frene de birden kumanda eden elindir. Abi bu el iyi çalışmazsa kendini riske atıyorsun Ona bir şey demektir. demiyorum. O yüzden bu mereti de iyi yapabilmek için abicim birazcık para harcanması gerekiyor. Abi şimdi 500 lira diyor. 75 euro 550 lira falan. Bir dakika 40'tı 75 çıktık. Yanlış hatırlamışım. Şey. Ama 75 40 euroya, İşte, 30-40 euroya bulursunuz yani. fakat o kadar üşüdüm ki abi. Bir gün Şöyle Evet. zaten 35-40 euroya üşütmeyen eldiven bulamazsınız. Evet doğru. Yani 75'i onlar aldım hiç üşümüyorum. onlar ancak sürtünmeye dayanıklı olur birazcık. Ama bazı üşütmeyen eldivenlerde koruma özelliği yok. evet. Çok güzel. Sıcacık gidiyorsunuz. Asfalta değdiği anda paramparça Evet, oluyor. Tabii. Tabii. O yüzden burası içi şeye dayanıklı, sürtünmeye dayanıklı. Evet. Soğuğa sıcağa karşı dayanımı tartışılır. O da lükse giriyor. Çünkü o da olsun derseniz Tabii gidiyoruz maalesef. Dainese Gore-Tex dediğiniz zaman 200 euroya çıkan eldiven Ben var o, yani. soğukta o gidonda ne denir ona? Elciklik. Isıtıcı. Hayır abi Alacaksın o şimdi ısıtıcı. Fuat yani. abi hemen tabii ısıtıcı diyor. Şimdi Var mı? Bende. ucuz versiyonlar var. Bir kere scooter'a İlker sen mesela öncelikle diz örtüsü alacaksın. Onun ucuzu da var, pahalısı da var. Bir de el battaniyesi alacaksın. Hayır, Direkt elektronik şey koymadan önce Fuat abi onu ona şey koymanız koymuş ya. Isıtıcı koymuş Vespa. öyle mi? Var mı onda? Var tabii. Elçi kısıtlama Her var. şey var. Tabii ki Koymaz var. olur ha. mu ya? Ama Abi her motosiklette olmalı el ısıtıcı. Nokta. Belli bir eldiven gene gerekir yani belli bir hava. Tabii. O eldivende marka var mı? Yani Çok var. çok var. Marka Bütün büyük markaların Çok var. e, İyi markalar bütçeye var. göre, Bütçeye göre değişir. Her şeye kim göre. büyük markalar? Bir sayın ya. Dainese meşhur. diye meşhur. Alpinestar, Alpinestar. Dainese, işte Revit. Ricard, Revit. Son dönemde OJ diye bir şey geldi. Speedy, Türkiye'ye. Speedy. Health, Speedy. vesaire. Speedy'nin- Çok Speedy'nin sevdiğim eldivenlerini de özellikle İngiliz beğeniyorum. Knox eldivenler var. Aa, tabii. Android. Evet. e, Fakat o Android'leri bayağı bir açmak gerekiyor usta. ya olabilir. Tabii Ama burada arkadaşlar bütün bu sayılanlar Tabii çok pahalı. Android'ler Onlar vesaire Android'ler falan bir pahalı 5 bin abi. liralık bir motor alır. Evet, alır. o kadar alır. olmasa da evet Kaç çok para pahalı. ödedi mi? 1000 euro falan. 1000 Yok, euro değil. değilse Değil de ama 500 eurolara civarında bir şey. canım. 300. 200'ü var. 300 eurodan aşağı değil o Android Şöyle ama. en baba eldiven 200'ler civarında. Evet. Ondan daha geriye doğru gidebiliriz. Doğru. Evet. 200'ler civarındaki olanlar Ve çok lüks. yine var. söylüyorum hani eldiveni aldık elimizde hiçbir şey Evet. olmayacak öyle bir Değil. şey yok. Tabii ki. Zaten öyle iyi bir düşüşte onlar hemen paramparça olur. Direkt. Şöyle oluyor bütün buraların korumalı olabilir Evet. ama kaza esnasında gidon Vurabilir. şu yönden Evet. bir baskı yaptığında buradaki Şey kemikler kırıyor. ezilerek kırabilir. Ben kırdım. Oradan biliyorum. Bir de şu kaskla ilgili mitini sormayı unuttum ya. Kask çok hafifçe bile yere düştü atmak gerekir. Doğru mu? Hayır. Çok doğru değil o Değil bence. abi. Onun dış kabuk, bir kabuğu var bir de içinde Köpük. köpük var. Bu köpük malzeme tam jargonda adını bilmiyorum onun. Şok strofor emici. özel yani Strofor, bir şey. evet. Strofor kılıklı bir şey. Cinsi. Bir kere ezildiğinde daha sonra tekrar eski şekline gelmiyor. Evet. Oradan hareketle de bu zaten ezildi. O bölgenin emiciliği azaldı. Değil mi? Yani oradan bir darbe aldığınızda Ama ciddi bir darbeden bahsediyorsun sen. Yani evde yere evet düştü. ya da şey diyorlar işte dış kabuğunda çatlaklar falan filan artık ben takıyorum. Doğrusunu çok bilemiyorum. Burada esas olan atıyorum 5 yaşına gelmişse istediği kadar düşmesin. Ha, bitti o. O köpük zaten yani şöyle bu Efsafını motosiklette kaybediyor. efsafını yani Kaybediyor. özelliklerini, sıfatlarını eski tabirle kaybediyor. Çünkü bu meretler de özellikle o strofor kılıklı şey bir petrol ürünü ve çoğu petrol ürünü gibi bu da havayla temas ettikçe parfüm gibi uçuyor abicim. Bir kısmını havaya atıyor kendine. Demek ki Motosiklet lastikleri gibi. 5 yılda bir 5000 lira vermek suretiyle.
5.000 lira 5.000 değilse de kalmayın canım. 1500 liradan başlayacağız abi. Ona taktık kafayı. Maalesef. Evet. 20 yıl boyunca motora bineceğiz. 20 yıl sonundaki maliyetimiz 5 Ya şöyle Evet. iPhone'a ya da Samsung'a ya da benzer şeye 7, 8, 10 bin lira ne yaparsak yapalım veriyorsak telefona Evet. belki de ikinci elini alıyoruz. Bir kaska 3 bin 4 bin lira mantıken daha mantıklı yani Kesinlikle doğru. vermek. Bir de bu kas denince abi içimin hicranlı yarası dara vizör olayı var. Dark bizde. Ya arkadaşlar ne olur artistlik yapmayın. Şu kara vizörden uzak durun. Çünkü ben bu kara vizörü takan yakın arkadaşlarım da var. Ben takıyorum mesela. Çok memnunum. Tabii şimdi her gece şu oluyor. Değil mi? Tehlikeli evet. Şöyle şu tehlikesi abi. Yani- Tünele girdin. O kas vizörü açmak zorundasın abi. Rüzgar gelecek o zaman. Yani ben bunu şimdi burada hayır tehlikeli değil diyemem. Tabii ki doğru değil. Ama taktığım kaskımın koyu Güneşten vizörü koruması. tünele girdiğimde ışıklandırılmalı bir tünelse veya sokak lambaları varsa belli bir hızda her şeyi görüyorum. Ama başka bir markanın koyu vizörüyle hiçbir şey göremedim. Şok geçirdim ilk tünele girdiğimde. Aman ne oluyor dedim. Fuat'ın dediği gibi hemen vizörü açtım. Bu doğru bir şey değil. Gözüme her türlü şey girebilir. Çok büyük Mesela? problem olurdu. Tabii ki doğrusu Zaten takılmaz. Şey yok mu? Kolormatik olanları? var. Var. Onlardan var. çabuk 1000 var. lira verirseniz 1000 lira verirseniz o da var. çabuk reaksiyon veremiyorlar ama. Yani tünele girdiğinde şak diye açılmıyor bir anda. Yo bizim bir arkadaşımız aldı ya Eren. aldı? Koloramatik şey aldı. Otomatik de ona ben şak diye açılmıyor Film ki. değil. Xiaomi'nin ön camı değişik olanı bayağı şak diye açılıyor. Karanlık vizör yerine aşağı içeriden inen Aynen onlar var. Çok şeyleri daha yapın. O mantıklı. güneş gelince karşıdan onu yarım indirip yolu hala görmeye devam edebiliyorsunuz. Tabii. Tünele girdin şak diye açabiliyorsun. Ama işte bazıları da der ki çok uzatmayayım ve işte bunları bu kadar alengirli şeyleri yapınca çarpışma anında Evet. onlar güvenliği çok düşürüyor yani. Oraya, diyenler de iş var. oraya kalsın abi. Evet. Bir de şey Neyse. var. İneklik etme taksi tut diye bir laf vardı. Doğru. Bir şeyin kısaltması. İneklik etmeyip bir beyaz vizör taşımakta fayda var. Ben hiç onun olduğunu görmedim. Cinderella'nın bal kabağı alıyor. Ben taşıyorum. Yok biz de taşıyoruz da niye durdunuz diye söylenenler oluyor. Efendim? Vizör mü değişecek? Ha, önüne sinek mi geldi? Niye benimkine sinek gelmiyor da sizinkine geliyor? Telefon kulübesi Allah- gibi. Allah Gerçi adamı- ben kime ne söylüyorum? Allah adamı taş yapar. Böyle 8 metrekare camla giden iki Evet. adama. Evet geçelim biz. Geçelim. Mont. Mont. Eskiden çok pahalılar vardı yine motorlar gibi Evet. 600'lük binlikler. Şimdi artık firmalar da Türk firmalar da işi öğrendi. Evet. İçine gidiyorlar kendilerine bir marka yaptırıyorlar. Ya da, Dolayısıyla ya da getiriyorlar. Pakistan'a. Ya da Pakistan'a oradan getiriyorlar. Dolayısıyla bilim o firmaları gezdiğinizde bir sürü montlar Bunların korumaları da artık düzgün, şeye uygun. normlara uygun Normlara oluyor. uygun korumalarla Pantolonlar? 100 liradan başlayıp 1000 liraya 10 bin liraya kadar Tabii her şeyi var. bulabiliyorsunuz. Kesenize göre ayarlayabilirsiniz. Pantolon bak arkadaşlar şey çok önemli. Biz de taktık dönem. O Evet. zaman her türlü pantolon yoktu. Ya. Herkes ceket getirdiği için pantolona da ulaşılamıyordu ya da ikisini beraber almak çok pahalıydı. Dışarıdan takılan koruma. Evet. Dizlik. Evet. Dizlikler. Bunlar hiçbir iş yapmaz diyemeyiz ama doğru dürüst bir iş yapmaz çünkü genelde dönerler düştüğünüzde ve diziniz direkt sürtünmeye devam ederek Evet. hasar alır. Pantolonun içinde Ben son sabit dönemde olmaları lazım. reklam olsun Evet. olmasın hani bir çıkarım yok kendisinden. İşte Tek 90'ın kot pantolonlarını Evet. kullanıyorum. Türk yapımı. Pahalıdır çünkü içinde kevlar, sürtünmeye dayanıklı bir kumaş kullanıyor. O kumaşı da bir firma Ve korumaları üretiyor. var, evet. Dupont firması. Dolayısıyla herkes ondan aldığı için belli bir maliyeti oluyor. Evet. Ama yaklaşık 200, 300, 400'ler seviyesinde duruma göre Çok iyi. bir pantolon alıyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye'de artık birçok şey üretiliyor. Korumalarını da Tek 90 kendisi üretiyor Öyle ve mi? yurt dışına satıyor. Bravo. Impactek firması olarak yurt dışına koruma da satıyoruz artık diğer çok insanlara. Dolayısıyla onun üzerine dizlikleri var. İçeriden istiyorsanız çıkartılabilen versiyonları da var. Anladım. Bir yere gidince sokuyorsunuz, elinizi çıkartıyorsunuz. Özellikle şu kalçalarda korumalar var. Kalça da pat diye yana devrildiğinizde Tabii. ilk vuran yeriniz. Dolayısıyla korumalı bir kot beyninize göre, kesenize göre kullanmanızı ben tavsiye ederim. Doğru. Evet. Ha, biz tabii ki güvenliği ön planda tuttuk. Tabii ki. Ama montla ilgili işte yok yazlıktır, kışlıktır, odur budur. Onlar ayrı. Onlar Abi bir şey orada gibi. Ya da- zaten internet dolu. Özellikle mont işinde havalandırmalar olan, açılıp kapanan havalandırmalar olan
elbiseler bu pantolonda da oluyor. Daha Tabii. kullanışlı oluyorlar. Doğru, daha uzun zaman giyebiliyorsun. Evet ve daha yani yolculuk özellikle uzun yolda bir yukarı iniyorsun. Hava soğuyor, aşağı iniyorsun. Bizim çok başımıza Tabii. geliyor. İtalya'da 35 derece oluyor bir anda. Bir Ne anda olur 5 ya derece falan. oluyor sonra. Şimdi o dakika öyle elbise de değiştirecek hali yok. Yani olması uzun vadede işinize yarar. Evet. Botlar kaldı. Botlar kaldı. Botlarda 1000 türlü varyasyon var. Evet. Onlar da Abi yine bileği kavrayan bir kere, yani şu bileği açıkta bırakmayan bir şey giyelim. mesela her şeyden Türk işi önce. Karaköy'de bir firma var biliyor musunuz? Evet. YDS. Evet güzel YDS güzel diye bir yapıyorlar. firma Evet. var. Onlardan başlayarak yine bütçenizin yettiği kadarıyla bence bir sürü seçeneğe ulaşabilirler. Şöyle botta da dediğim gibi mümkün mertebe bileği bir kere bir kavrasın Korumak abi. lazım. Koruması olsun. Bütün bu aletler kask, eldiven, ceket, pantolon ve bot dedik. Önemli bir hususla dikkat etmemiz gereken rahatsız etmemeleri lazım. Tabii ki. Uzun vadede çok sıkıntı oluyor. Takmamaya bile yöneltiyor Yine insanı. Tabii. Bunların olabildiğince rahat olması lazım. Çok koruma olacak diye işte hepimizin başına 3 aşağı 5 yukarı gelmiştir. Enduro çizmeler giymeye kalkıp ben bunda vites atamıyorum ki normal motorda girmeye gerek yok. Evet. Çünkü sonuçta ne takarsanız takın belli bir süratle belli bir yere vurduğunuzda güle güle gidiyoruz. Alırken harcadığınız para kadar biraz vakit de harcayalım. Evet, biraz emek harcamak lazım Evet. bu işlere. Üstümüzde tutmak lazım. Yani oldu Tabii. mu rahat etmek Evet, mi? o çok yerinde bir öneri. Abi özellikle kaskı bir 15 dakika dolaşalım. Kaliteler genelde kazalar her türlü hızda olabiliyor. Motor büyüdükçe biraz daha kaliteli ve daha iyi bir ekipmana sahip olmakta fayda var. Yani şunu demiyorum ki ben kendi adıma. Yani 50'likle şuradan Karaköy'e gidiyorsam eldiven takarım. Kendi rahat ettiğim bütçeme uygun kaskı takarım Evet. ama yani böyle Robocop gibi giyinmeme de gerek yok. Çünkü ben onu zaten pratik olsun diye kullanıyorum. Çok haklısın. Hız düşük Giyinen çünkü var orada. ama pratik olmuyor. Evet. Karaköy Taksim arasında gidiyorsanız ve de çok gazlamıyorsanız belli bir amacınız varsa Evet. yani amaç gazlamak değil de ulaşımsa Tabii ki. o zaman tabii daha rahat ettiğiniz işte kot pantolon belki içinde bir koruması olabilir. Biraz daha botumsu bir şey illa böyle çizme dize kadar çizme olmasına falan gerek yok. Yani akıl var mantık var bu Tabii, konuda da. tabii. Konforlu kendi konforumuza yönelik şeyler yapabiliriz. Daha güzel şık eldivenler ama nedir? Pat diye düştük mü yere elimiz yani çünkü 40'la sürüklenmek başka. Tabii. 10'la devrilip elimizi yere koymak başka bir şey. Arkadaşlar dizlikli olan bir pantolonla şöyle bir o durduğunuz yerden bir kendinizi bir çat diye bir yere bırakın bakalım. Ve onu dizliksiz yaptığınızı bir hayal Bana edin. Onu bile yapmayın eşekten yani. Evet, onu da, düşmüş biri onu da pek yapmasanız iyi olur ama ben denedim birkaç defa. Diyorsun ki Allah'ım iyi ki bu dizlikler var. Tabii. Yani. Şimdi bu konu bizim Daha çok su gevezeliğimize kaldırır. daha çok su kaldırır. Geri geldiğinde gene değiniriz ama bu bağlamda şu soru ölümcül olduğunu düşündüğüm soruyu sorarak Nedir? seyircilerimize, izleyicilerimize veda edelim. Abi eğitim aldık. Ehliyeti aldık. Motosiklet kralını aldık. Gaz, eldiven, ceket, pantolon, çizme yıkılıyor. Çok güzel. Bütün bu ekosistemin Evet. en değerli, en önemli parçası ne abi? Bilimsel ve akademik bir Bu soru. şahane bir ekosistem Saydıklarım oluşturduk. arasında. Çizme aldı, eldiven aldı, aldı da aldı. Evet. Peki bu ekosistemin abi en önemli, en değerli parçası ne? Nedir abi? Ne, eğitim mi? İnsan. İnsafınız kursun, siz yapmayın bari. Evet, bakın, Sayın Can İpegil Evet. doğru cevabı vererek bir sıkımlık, İnsan. 5 sıkımlık ipana diş macunu kazandı. Hak kazandı. Yani. Kendimize özen göstermemiz lazım. Bu ama pek çok bölüm tutabilecek uzunlukta Ha. bir konu. Felsefeye giriyoruz abi. Felsefeye giriş 101. Yani aslında herhalde şeyi kastediyorsun. Mesela kompleksliysen yani basıyorsun ve kendi kompleksini Ya işte abi ileri hatalar akademisi diyorsam Evet. boşu boşuna değil. Bizim de bir önemli bir parçası olduğunu düşündüğüm bir başka bir ekosistemden bahsediyoruz. Mesela Vespa ile Şaha Kalkan görüyorum ya. Tabii. Tabii. Ne oluyor abi? O yani nasıl? Bilmiyorum, sen işte geçen anlatıyordun, kalkış yapıp milleti havaya uçuruyormuşsun. Ama ben Şaha kaldıramıyorum. O nasıl oluyor ki o? Mümkün O böyle bir şey. istemsiz oluyor. Çalışa çalışa oluyor. Yok yani. İstemsiz de oluyor. Ben ilk kazamı öyle yaptım. Öyle mi? mesela. Vespa ile zor olur istemsiz.
herhalde Olur, kendini olur. geri Vespa atıyorsun. ile- Abi İşlemek çünkü lazım. şöyle ağırlık arkada ya. Ama sen de arkaya gideceksin falan filan. Neyse Abicim yani. bak ilk 2 kazam benim skuterla. En görkemli kazalarım diyebilirim o anlamda. Bir tane şu garaj yokuşunu çıkarken İzzettin'in PX'i bayağı takla attırıp kendim de PX şey çok yaptım. güzel şaha Çünkü kalkıyor. arkada her şey. O şaha kalkmanın şeyi nedir ya hakikaten yani iyi kullanma göstergesi. Onu Evet, öyledir. Tabii racon yani. Tek Bu tekere dengeyi giriş yapabilmek. 101 Tek dersinde teker diyoruz Dengeye ona. ve gaza o kadar hakimsin ki aleti tek teker Okey, tutarak götürebiliyorsun ama bunu takdir bu ediyorum da. düşmeden defalarca düşmeden Ya ben öğrenilebilecek de bir onu şey merak değil. ediyorum. Yani bir de Hani bu işte bu topa girecekseniz ona göre girin. Şans eseri de düşebilirsin. Yani çok iyi yapmana Ya bak rağmen. düşmeden öğrenilebilecek bir şey değil. Yok çok iyi öğrendin. Bir daha kalk. Gene düşebilirsin o. Gene Yani hoş düşebilirsin. bir şey değil onu diyorum. İngiltere'ye bunun okuluna gidip kaldıramadan dönen arkadaşlarımız var. Abi o çünkü 2 günde öğrenilebilecek bir yeti O değil. arkadaşlara Evet. Tabii yani. Ya. Hani anlatıyoruz siz Aslında- boşuna gitmeyin. 2 günde. İlacı var mı bilmiyorum. metafor olarak siyasi. Evet. Ve siyasi hala o şeyde- arkadaşlarımızdan bir tanesi hala böyle yana yakıla bu şimdi yeni Wheelie elektronik kontrolü. donanımlar çıktı ya. Wheelie kontrolü var mı bunun? Ya diyorum kardeşim öyle bir şey yok daha icat edilmedi henüz. Evet. Olsa wheelie kontrol. Tek Şimdi teker motorlarda işte çekiş kontrol, kalkış kontrol. Gaza basınca Yana bastın, fren ne kadar kontrol ön falan. tekerleğin kalkmasını istiyorsunuz onu ayarlayan sistemler Öyle var. bir şey yok. Buradan kendisine de sesleniyoruz. Kendisi gibi diğer sazan arkadaşlarımıza da sesleniyoruz. Otto tek teker diye bir donanım henüz icat edilmedi. Hayır şey çok garip görünüyor ya. Mesela trafiktesin bir herif birden şaha kalkıyor ya çok. Evet. Acayip bir görüntü O oluşuyor. da gene şimdi ne anlattık geçen programda abi? Evet, Dişileri av- etkileyeceğiz evet, abi. tabii. Evet. Hayır, Ama etrafta tabii dişi de ortada dişi abi. yok. O ayrı konu. Ha, o ayrı bir konu yani. İçgüdüsel bir şey bu. Belki hemşireler. Efendim? Hemşireler. Hastanedeki hemşireler. Ya hemşireler de şey diyor. Gene geldi hıyar. Bu Tabii. da motorcu diyor. Aman. Allah Ya umut bir de kesilmez. onda düştü mü iyice rezil oluyorsun yani. Tabii ki. Tabii. Tabii. Çok büyük rezillik. Gerçi hikaye kaza mahallinden hastaneye veya sonrasına giderken çok değişir. Ya bu hikayeyi anlatmam lazım. Bu da çok güzel. Şimdi marka vermeyeceğim. Tanıdığımız büyük bir servis, büyük bir marka. Bu markanın da yabancı temsilcileri Türkiye'ye işte servisleri görmeye geliyorlar. İstanbul'da geçiyor olay ve güzel bir yerde bir servis. Diyorlar ki bu bizim en değerli bayilerimizden biri. Gelin sizi götürelim. Ondan sonra yabancı fabrika temsilcilerini bir geliyor yabancı fabrika temsilcileri. Daha servisin daha kapısında 2 tane paramparça yarış motoru. Bu ne diyorlar? Ya diyor bu işte bizim bir müşterimizin de işte çarptı öldü. Öteki o da bir başka müşterimizin o da çarptı öldü. Ya bunları niye burada tutuyorsunuz? Kaldırın hani bu nasıl bir halkla ilişkiler İnsanın tavrıdır yani olur mu falan filan diyorlar. Bu sırada birisi ayakları böyle çemberle belli kırıklarda çembere alıyorlar dışarıdan böyle Evet. şeyler saplayıp toparlaya şeyin servisin baş ustası geliyor. Bu kim diyorlar? Bu bizim baş ustamız diyorlar. Buna ne oldu diyorlar. Tek teker yaparken ayağı kopuyordu. Anca o kadar toparlayabildik derken bir başka kolu bacağı sarılı servis şefi olduğunu sonradan anladıkları bir başka vatandaş geliyor. Buna ne oldu diyor. Bu servis şefimiz diyorlar. Sevgilisinden ayrıldığı için çok kafası bozuldu. Gazladı ve Gazladı ve o paramparça oldu. Param Porsche. Abi adamlar bitmişler yani tamam mı? Yabancı temsilciler. Ya biz nereye geldik arkadaş? Çünkü geldikleri yer de güzel bir yer bu arada. Öyle şey değil. Kör kapının mandalı bir yere gitmiyorlar bu arada. Şey bana tuhaf geliyor abi. Mesela ben parende atmayı bilsem şimdi ve burada duruyoruz. Siz orada program yaparken ben birden parende atıyorum. Tavsiye etmiyoruz. Şaşırırsınız abi ne olur. motorcular arasında varsa mesela toplantılarda atabilirler. Öyle Evet. bir grup var çünkü. Evet. Yani biz öyleyiz. Yani kendimize dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Daha işimiz çok yani. Bir diğer programda baymak üzere Ne? kavuşacağız. Estağfurullah. Teşekkür ederiz hocalar. Biz teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın. Sağ olun, Arkadaşlar hoşça kalın. güvenlik kalın, parende atmayın durduk yerde. Evet. Amin. Alemde meşhur son sözler.